Selam arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün güzel bir ormanın içinde tek başıma kampa geldim. Güzel bir konum buldum. Daha öncesinde buraya gelmiştim ama bu noktasına gelmemiştim. Oldukça tozlu bir yoldan geldim. Yolda da çok fazla çekmek istemedim. Şimdi çadırımızı falan kuracağız. Kesinlikle kurumuş. Nispeten düz bir yer seçtim. Arkamı ormana vereceğim. Sık bir orman. 10 metreden sonrası görünmüyor. Ön tarafı da boşluğa vereceğim. Bu çadır da çok uzun zamandır kurmuyordum. Ve ne kadar yer kaplayacağını bilmiyorum şu an. İnşallah buraya sığacak. Sığarsa çok mutlu olacağım. Çünkü birazcık da yer aradım bu arada. Bir iki derece, belki 0 dereceye falan düşebilir. O yüzden küçük değişik bir soba getirdim. Belki onu yakarım. Aslında burada başka bir açıklık aradım ama bulamadım. Başka bir açıklık aramamın sebebi de şurada gördüğünüz çirkin yapı. Yaylanın ortasına sanırım şenlik zamanı ya da başka bir şey için öyle çirkin bir yapı yapmışlar. Daha doğal renklere falan boyasalarmış ya da yarım bırakmasalarmış daha tatlı durabilirmiş ama ne yazık ki öyle kalmış. Ama şöyle bir şey de var. Çirkin yapıyı görmezseniz bakın çadırın içinden göstereyim, çok güzel görünecek.
Şöyle yaprakların kapattığı mükemmel bir alandan muhteşem bir boşluğa çıkılıyor. Tek başına kamp yapmanın zorluğu güvenlikten ziyade her şeyi kendi başınıza yapmak. Tabii ki merak edenler olacak, Zeki dayı nerede, neden yok diye. Zeki dayı kulüple birlikte farklı bir noktada kamp yapmaya gitti. Ben de bu sefer dedim şey olsun, birazcık da baş başa olalım istedim.
Yorgunluk çayı gibisi yok ya. Şu yaylanın temiz havasında gerçekten. Güneş de karşımdan batacak gibi duruyor. Bakalım, belki gün batımı çok güzel olabilir. Bu arada orman tabanında ateş yakmak istemedim. Taşlarla çevirdim, herhangi bir problem olmaz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Böyle düşünenler yüzünden ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Şöyle bir saat kestirdim ama gerçekten kendime geldim. Koyunların sesine uyandım. Muhtemelen köye dönüş saati. Bu demek oluyor ki gün batımına böyle 1-2 saat falan var. Şimdi şöyle yapacağım. Akşam yemeğine başlamadan önce değişik bir yemek yapacağım bu arada. Birazcık orman içinde yürümek istiyorum. Biraz. Normalde böyle sık ve bakımsız bir ormana yer yön bilmeden girmek biraz tehlikeli. Ama burada beni kurtaran şey şu. Gördüğünüz gibi gün batımının ışıklar orada görünüyor. Bak, bu tarafa döndüğümde karanlık. Yani yüzüme vuruyor şu an. Çadırı da gün batımına doğru bıraktığımı biliyorum ve çok fazla hava yatmadan, güneş yatmadan o tarafa ilerlemem gerektiğini biliyorum. O yüzden çok gönül rahatlığıyla ilerliyorum. Ama oldukça sık bir orman. 3 metreden sonra her yer birbirine benziyor. Onu söyleyeyim. Tabii ben bu yürüyüşü biraz aceleye getirdim. Herhangi bir şey almadan çıktım yola. En azından bir bıçak alabilirdim. Bu konuda birazcık sıkıntı yaşayabilirim. Özellikle bu kadar sık bir yerden geçmek oldukça zor oluyor. Neredeyse bütün ormanlarda, yani bu geniş yapraklı ormanlarda belli bir mesafe yürüdükten sonra böyle çok güzel bir boşluğa denk geliyorsunuz. Biraz daha eğimi az olsa belki küçük bir çadırla gelip kamp kurulabilir. Ama şöyle bir tehlikesi var. Oldukça korunaksız burası. Yani çok korunaksız. Her yerden her şey çıkabilir. Buraya bir de sonbaharın son zamanlarında gelmek istiyorum. Bu yaprakların renk değiştirdiği zaman o muhtemelen Zeki dayıyla falan geliriz. Çünkü güzel manzaralar da Zeki dayıyla birlikte daha güzel ve heyecanlı oluyor.
Yemeğimin ilk aşamasına başladım. Günde iyi, güzel gidiyor. Birazdan gösteririm size, batmak üzere. Bu da kaynamaya başlamış. Birazcık odun yaptım. Sobayı kurup kurmayacağım henüz belli değil. Güneş batmadan belki kurabilirim. Soğuk olacağını düşünüyorum. Biraz keyifli olsun istiyorum bu arada yatışım. Bu arada Hakkari kamplarından bilirsiniz. Arabamızdaydı Eda. En son böyle Zeki dayıyla falan bizi birbirimize düşürmeye çalışıyordu. O da sağ olsun bir hediye almış bana, buff. Şöyle göstereyim. Çok teşekkür ederim bu arada. Bu kampta da bunu kullanmak istedim. Şöyle büyük demir kazığın haritası varmış. Üstüne rotası varmış daha doğrusu. Çok teşekkür ederim Eda, sağ ol. Böyle şeylere gerek yoktu ama teşekkür ederim. Biraz daha var. Çadırımı o kadar iyi bir yere kurmuşum ki çıplak gözle gün batımını izleyebilmek gerçekten mükemmel ya. O kadar güzel ki şu an keşke kahve yapsaydım ama yemek yemem gerekiyor. Yemeğim de olmak üzere. Müthiş bir yemek oldu bu arada. Çok iyi ya. Suyum aşırı sınırlı olduğu için bulaşıkları yıkamayacağım. Zaten bunları bir daha kullanmayacağım. Sabah kahvaltısına başka ekipmanlarla yapacağız. Böyle tatlı bir kahvaltı tercih ettim. Bakalım başarabileceğiz mi onu da bilmiyorum.
Hafif serinlemeye başladı ama şu an idare ediyoruz bakalım. Biraz inatlaşacağım gibi geldi ama çok da inatlaşmayacağım. Eğer ki böyle konforu düşürecek bir soğukluğa düşerse hemen sobayı kurarım. Basit zaten soba. Portatif ama hızlı kuruluyor. Bazı sesler duyuyorum ormanın içinde. Şimdi size onu göstereyim, sebebi ne? Şimdi burada bir ses duyuyorum. Burada bir hışırtı duyuyorum. Tam bu alanda. Şu an bulabileceğiz mi bu arkadaşımızın ne olduğunu bulabileceğiz mi? Aha, bulduk. Bu arkadaş bize ses yapıyor. Elimde birden fazla ışık kaynağı var ve bu birçok hayvanı benden uzak tutacağını biliyorum. Ama birkaç hayvanı da ilgisini çekecek. Onlar için şu an herhangi bir çözümüm yok. Bakacağız. Sis çöktü. Ufak bir etrafa baktım. Şimdi çadıra geleceğim. Hava da bayağı soğudu galiba. Rahat bir uyku için sobayı kurmak gerekiyor.
Gayet güzel gidiyor. Ormandaki yürüyüş, gece yürüyüşü, gündüz yürümek, ormanın kenarında olmak, açıklıkta gün batımı mükemmeldi. Birazcık ısınacağım. Hafif. Böyle biraz keyif yapacağım. Ondan sonra yatışa geçeceğim. Güzel bir gündü. Herkese iyi geceler. İnşallah muhteşem bir sabah uyanırız. Bu arada dışarıdaki ışıkları yakık bıraktım. Neyse, dışarı çok soğuk, şimdi çıkmayacağım, o yüzden yansın. Oldukça serin ve rüzgarlı bir sabahtan günaydın. Böyle hafif hafif rüzgar esiyor ama serin. Karşımız bulutlu. Tepe de biraz bulutlu ama bakalım güneş açacak gibi. Güzeldi, gece iyiydi. Soba beni kurtardı. Uykuda herhangi bir problem yaşamadım. Ormandan da ses duymadım. Biraz gece bir iki kere falan uyandım, böyle gözüm açıldı. Tam uyanmadım da herhangi bir ses falan duymadım. Sakin bir ormandı.
Küçükler de güzeldi ama yerken biraz dağılıyordu. O yüzden böyle biraz waffle tarzına dönmeye karar verdim. Bu şekilde en azından bu da güzel. Küçükleri bir tık daha küçük yapsam daha iyi olabilirmiş. Artık yeni bir macera için toplanma zamanı. Hızlı bir toplanış yapacağım. Çünkü farklı bir maceraya geçmek istiyorum. Sabitleme halatlarını inat edip gündüz kurmadığım için gece alelacele kurdum. O da bacaya değdiği için ipin bir tanesi erimiş ve düşmüş. Gürgen ağaçlarıyla dolu bir ormanda olduğum için gürgen yaktım. Ve gördüğünüz gibi sabah kalktığımdan beri 2 saat geçti. Gecede en son galiba 3'te falan atmıştım bu soba odunu. Hala közler var. Burası ateş yakılmış bir yer. O yüzden buraya dökebilirim külümü. Ve kesinlikle su dökmeliyim. Bir kampın daha sonuna geldik sevgili dostlar. Başka bir macerada görüşmek üzere. Bizim çadırı kurdun. Peki dayı bu muydu yeni şakan? Arkadaşlar gülmeyin, ben nasıl uyuyacağım? Gece eksi. Bunu da yaktım. Rezil et. Çok soğuk. Şuraya bakın. Ve bilin bakalım ben ne unutmuşum? Yağmurluk.
Peki dayı,